Biden bir açıklama yaptı ve başkanlık yarışından çekildiğini açıkladı. I'm sick and tired. Bu çekilmeyi aslında bekliyorduk ama ortada yeni bir aday yoktu. Ta ki o isim gelene kadar. ABD tarihinin en yüksek rütbeli kadın yetkilisi, Kaliforniya Başsavcısı olarak görev yapmış bir avukat. Amerika Birleşik Devletleri'nin ilk siyahi Güney Asya kökenli kadın başkan yardımcısı oldu. Biden'ın çekilmesinden sonra ise ilk 10 saatte 100 görüşme yaptı ve adaylığını sadece 48 saatte garantiledi. Üstüne rekor seviyede bağış topladı. Amerika Birleşik Devletleri'nin ikinci ismi. Artık başkanlığa çok yakın. Karşınızda Kamala Harris'in profili. Ben Hamide Coşkun, GZT Dış Haberler Editörü. Bu serinin gelecek bölümlerinde de sizi yeni isimlerle tanıştırmaya devam edeceğiz. Siz de kanalımıza abone olup katılarak bize destek olabilir. Bu hafta olduğu gibi profilin yeni bölümlerinde de anlatmamızı istediğiniz isimleri yorumlarda belirtebilirsiniz. İngiltere, İran, Hindistan, Meksika, Rusya. Bu yıl tam anlamıyla bir seçimler yılı oldu. Ancak herkesin kilitlendiği bir seçim var ki önümüzdeki 3 ayın en önemli gündem maddelerinden biri. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki başkanlık seçimleri. Öyle ki dünya son bir ayda Trump'ın kulağını sıyıran kurşun kadar hiçbir meseleyi konuşmadı. Trump'a suikast girişimi onu seçmenin önünde neredeyse bir kahramana dönüştürdü. Last week I took a bullet for democracy. What did I do against democracy? Rakibi Biden mı? O da bu yıl ilginç dil sürçmeleriyle, düşmeleriyle, bir de boşluğa selam vermesiyle konuşuldu. My memory is not good. My memory is fine. Hal böyle olunca yanına son olarak J.D. Vance gibi sağ radikal güçlü bir ismi de alan eski başkan Trump kazanacağından o kadar emindi ki. Ancak hiç beklenmedik bir şey oldu ve tam bu aşamada Biden 5 Kasım'daki başkanlık yarışından çekildiğini açıkladı. Yerine ise yardımcısı Kamala Harris'i aday olarak gösterdi ve Harris'i desteklediğini açıkladı. Bu karar siyasi arenada büyük bir yankı uyandırdı. Peki Harris'in bu önemli pozisyona gelmesine giden yol nasıl şekillendi? Hindistan'dan Amerika'ya öğrenci olarak gelen biyolog bir anne ile Jamaika'dan Amerika'ya öğrenci olarak gelen ekonomi profesörü siyahi bir babanın çocuğu Harris. 1964'te Kaliforniya'nın Oakland şehrinde dünyaya geldi. Anne babası boşanınca onu kanser uzmanı, kadın hakları savunuculuğuyla bilinen Shyamala Gopalan büyüttü. Harris 2019 tarihli anı kitabında maddi açıdan zengin değildik ama içselleştirdiğimiz değerler farklı türden bir zenginlik sağladı ifadelerini kullanıyor. Küçüklüğünden beri hukuka ilgi duyan Harris, tarih boyunca çoğunlukla siyahilerin gittiği Howard Üniversitesi'ne gitmek için ülkenin öbür ucuna taşındı. Daha sonralarda yerini alacağı Demokrat Kaliforniya Senatörü Alan Cranston'ın yanında stajyerlik yaptı. 1990 yılında hukuk kariyerine başlayan Harris, San Francisco'da savcılık yaptı. Savcılığı süresince cinayet, cinsel istismar gibi ciddi davalara baktı. Kamala'ya Amerika'da ilklerin kadını desek abartmış olmayız. 2003'te ilk kadın bölge savcısı oldu. 2010'da Kaliforniya Başsavcısı seçilerek siyasete adım attıktan sonra ise eyalet tarihinde seçilen ilk kadın ve ilk siyahi oldu. The American dream belongs to all of us. 2014'te ise ikinci dönem eyalet başsavcılığına tekrar seçildi. Harris kendisi gibi hukukçu olan avukat Doug Emhoff'la 2014 yılında evlendi. Bu evliliğinden çocukları olmadı ancak eşinin önceki evliliğinden olan 2 çocuğunun üvey annesi. Emhoff bir Yahudi olarak Beyaz Saray'da Yahudi liderleri bir araya getirmeye ve yönetimin antisemitizme karşı çabalarını yönlendirmeye çalıştı. Harris'in zengin bir ailesi yoktu ama büyük bir servet elde etti. Hükümette geçirdiği uzun yıllar ve varlıklı eşi sayesinde büyük bir servet biriktirdi ve başkan yardımcısı olduktan sonra daha da zenginleşti. Kamala Harris, San Francisco ve Washington DC'de dairelerini ve Los Angeles'taki evini değer artışından yararlanarak sattı ve önemli miktarda kar elde etti. Harris 2016'da Kaliforniya'dan senatör seçildi. Böylece Kaliforniya'dan kongreye gelen ilk Güney Asya kökenli ve ikinci siyahi senatör unvanını aldı. So I don't know, is she Indian or is she black?
O dönemde herkes onun Trump'ın adamlarını nasıl alt ettiğini konuşuyordu. 2019'da başkan adaylığı sürecini başlatmıştı. Liberal aktivistler arasındaki popülerliği ise giderek artıyordu. Tartışmalardaki performansıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Benim en çok dikkatimi çekense ilk Demokrat Parti açık oturumunda Biden'a yaptığı ırkçılıkla ilgili eleştirileri oldu. Biden'ı geçmişte ırk ayrımcılığına karşı uygulanan zorunlu otobüs seferleri konusundaki tutumu nedeniyle eleştirdi. And, you know, there was a little girl in California who was part of the second class to integrate her public schools. And she was bused to school every day. And that little girl was me. Do you agree today that you were wrong to oppose busing in America? Then, No. do you agree? Bu arada bu tartışma öyle çok eski bir tartışma da değil. 2019'da geçiyor. Kamala Harris'in kampanyası içinse bir dönüm noktası oldu. Harris aynı zamanda 2020'de Mayıs'ta George Floyd'un öldürülmesinin ardından ortaya çıkan hareketin öncüleri arasında. Aynı yıl Ağustos'ta ise Biden'ın başkan yardımcısı oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nin ilk siyahi ve Güney Asya kökenli başkan yardımcısı. But while I may be the first woman in this office, I will not be the last. Başkan yardımcılığı süresince 19'dan fazla ülkeye seyahat eden ve 150'den fazla liderle görüşen Harris, Biden'ın yardımcısı seçildikten sonra o 3,5 yıllık dönemde daha geri plandaydı. For the first time, your next Vice President of the United States, Kamala Harris. Kamala, the floor is yours. Biden'ın başkanlıktan çekilme kararı Harris'in siyasi kariyerinde önemli bir dönüm noktası oldu. Peki sizce Biden neden çekildi? Son zamanlarda onu en çok ekranlar karşısında kırdığı potlarla, dil sürçmeleriyle konuştuk. And now I want to hand it over to the President of Ukraine, who has as much courage as he has determination. Ladies and gentlemen, President Putin. Mr. President, I'm better. you are a hell of a lot better. Seçmeninin ve partisinin güvenini kaybeden Biden, Cumhuriyetçilerin doğrudan hedefi haline geldi. Trump'la yaptığı münazaradan da beklenen sonuç çıkmayınca Demokratların da desteğini büyük oranda kaybetti. Biden resmi olarak adaylıktan çekildiğinde saatler tam 13.46'yı gösteriyordu. Harris için geri sayım işte o anlarda başladı. Hemen kolları sıvadı. İlk ne yaptı dersiniz? Bir demokratları aradı. Önünde uzun bir arama listesi vardı. Geçmiş demokrat başkanlardan demokrat kongre liderlerine kadar 10 saatte tam 100 arama gerçekleştirdi. Haberi vermeden bugünün geçmesine izin veremezdim diyen Harris, daha ilk 48 saatte tüm ciddi rakiplerini elemiş ve adaylık için gereken delege sayısından fazlasına ulaşmıştı. Hatta üstüne bir de keyif kahvesi içmiş olabilir. Neden içmesin? İlk 48 saatte kampanyası için 126 milyon dolar bağış bile topladı. Aslına bakarsanız bu kampanya bağışı 1300 kişilik bir kampanya ekibiyle Biden'dan ona geçmiş oldu. Trump tabii bunu haksızlık olarak değerlendirdi ve sert bir şekilde eleştirdi. Seçim kampanyasında ilk hafta 200 milyon dolar bağış topladı. Bu bağışın %66'sı ilk kez bağış yapanlardan geldi. Ayrıca kampanya 170 bini aşkın gönüllü kaydederek rekor kırdı. New York Times gazetesi bunu Harris'in adaylığı Demokrat Parti içinde benzersiz bir birleşme yarattı şeklinde yorumladı. Bu arada şunu da sormadan geçemeyeceğim. Bu kampanya bağışları sizce de çok garip değil mi? ABD seçim kampanyalarının finansmanı ve finansörlerinin siyasi süreci etkileme gücü hakkında sizin görüşlerinizi de merak ediyorum. Şimdilik konumuza dönelim. Harris, eski başkan Barack Obama'nın da desteğini alarak önemli bir güç kazandı. Obama bildiğiniz gibi 2008'de Amerika Birleşik Devletleri'nin ilk siyahi başkanı olmuştu. Dolayısıyla Obama'nın bu desteği demokrat liderlerin Harris'e olan desteğini de pekiştirdi. New York Times şöyle diyor: Kamala Harris eksik parçasını tamamladı. Ardından o çok konuşulan video yayınlandı. İzleyelim. Call to say Michelle and I couldn't be prouder to endorse you and to do everything we can to get you through this election and into the Oval Office. Oh my goodness. Michelle, Brock, this means so much to me. I'm looking forward to doing this with the two of you, Doug and I both, and getting out there, being on the road. Sadece Obamalardan da değil. Eski başkan Bill Clinton ve Hillary Clinton'dan da destek aldı Harris. Bill Clinton, Harris'i bu ülkenin geleceği için en doğru seçim olarak nitelendirdi. Bu arada 50 yıllık gelenek de bozuldu Harris'le. 1976'dan beri ilk kez soyadı Bush, Clinton veya Biden olan biri ABD seçimlerinde aday değil. Biden'ın seçim yarışından çekilmesinin ardından Kamala Harris'in attığı önemli adımlardan biri kampanyasının
iddiasını TikTok'a taşımak oldu. İlk paylaşımında videolarımın TikTok ana sayfasına düştüğünü gördüm ve platforma şahsen katılmak istedim dedi. Videosu kısa sürede viral oldu. Tüm bu adımlar neden önemli diyebilirsiniz. Harris profilinde şöyle bir etken olduğunu söyledik. Kendisi Biden'ın yardımcısı seçildikten sonra bir dönem adeta ortadan kayboldu. Hal böyle olunca ne siyasi görüşü ne de ideolojik tutumunu belirtmiş oldu. Bu bir dezavantaj olarak görülebilir ama bunu avantaja çevirmek de tamamen onun elinde. Seçime 100 günden az bir süre kalmışken kendi hikayesini Amerikan halkına anlatmak, hakkındaki tabuları yıkmak için sosyal medyayı iyi kullanacak gibi duruyor. Genel anlamda siyasi görüşlerinin ve ideolojik tutumunun net olduğunu ise söyleyemeyiz. Harris, göçmenlik krizine karşı verilen mücadelede ve ABD sınır politikalarının yönetiminde kritik bir rol oynadı. Senatör olarak eski başkan Donald Trump döneminde Müslüman ülkelere seyahat yasağına karşı çıkmıştı. Harris bugünse Trump konusunda çok net bir mesajla ABD'li seçmenin karşısında. Amerikan halkına bir savcı ve hüküm giymiş bir suçlu arasında seçim yapacaksınız diyor. I know Donald Trump's type. Tabii ki artık karşısında sadece Trump da değil, Vance gibi bir isim var Harris'in. Ona çocuksuz kedili kadın yakıştırması yapan Trump'ın yeni başkan yardımcısı adayı. We're effectively run in this country via the Democrats, via our corporate oligarchs, by a bunch of childless cat ladies who are miserable at their own lives and the choices that they've made. Tabii Vance büyük tepki topladı bunun üzerine. Bu arada tanıştırayım, İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 numaranın kadrolu kedisi Larry. ABD seçimleriyle ya da Harris'le ne ilgisi olabilir diyeceksiniz. O da sosyal medyada bir paylaşım yaptı ve Vance'in kedili bekar sefil kadın benzetmesine tepki gösterdi. Bu kedilere de saldırıdır dedi. Harris'in dış politika tutumu da merak edilenler arasında. Bunların arasında ilk sırada İsrail'e karşı tutumu geliyor. That I will always ensure that Israel is able to defend itself. İsrail'in kendini savunma hakkının olduğunu söylüyor. I told him that I will always ensure that Israel is able to defend itself, including from Iran and Iran-backed militias such as Hamas and Hezbollah. Yeni başkan adayı sonuna kadar İsrail destekçisi olan Biden'a kıyasla daha ılımlı bir tutum sergiliyor diyebiliriz. We cannot allow ourselves to become numb to the suffering, and I will not be silent. Gazze'deki sivillerin maruz kaldığı açlık ve diğer sorunlardan dolayı yaşadığı derin endişeyi belirtti. Antisemitizmi ve İslamofobiyi aynı anda kınayan Harris, acil ateşkes çağrısında bulundu. Harris'e ilk tepki İsrail'in aşırı sağcı bakanı Ben Gvir'den geldi. Bir başka tepki ise Donald Trump'tandı. Kamala'nın Netanyahu ile görüşmesinin ardından Trump sosyal medya hesabından onun beceriksizliği savaşı büyük ölçüde uzatacak ve rehinelerin serbest bırakılmasını geciktirecektir. Kamala'ya ya da bir demokrata oy veren her Yahudinin derhal kafasını muayene ettirmesi gerekir açıklamasında bulundu. Geçtiğimiz günlerde ABD'ye gelen Netanyahu önce kongreye gitti, sonra Biden, Harris ve Trump'la görüştü. I want to thank you, Democrats and Republicans, for your common support for Israel, year after year, decade after decade. No matter on which side of the aisle you sit, you stand with Israel. Açıkçası şunu söyleyebiliriz. Amerika'nın Netanyahu'ya yaklaşımında hiçbir değişiklik yok. Olması da beklenmiyor. Cumhuriyetçiler Harris'e sınır çarı diyor. Bunun sebebi Meksika sınırından gelen göçün nedenlerini ele almakta ve göç dalgasını durdurmakta başarısız olduğunu düşünmeleri. Afrika'da ise Çin ve Rusya ile artan rekabete karşı ABD'nin ilişkilerini derinleştirme çabalarını sürdürdü. Ayrıca Suudi Arabistan'ın Yemen'deki operasyonlarını kısıtlamak için çalıştı ve Suudi Arabistan'a silah satışının kısıtlanması yönünde senatör olarak oy kullandı. Donald Trump'a göre Harris'i yenmek Biden'ı yenmekten daha kolay. Peki gerçekten öyle mi olacak dersiniz? Kamala'nın bazı avantajları var. Trump'ın karşısında artık Biden gibi yaşlı bir aday yok. Kamala Harris 59 yaşında. Biden kendi yerine Trump'tan bile genç bir aday getirdi. Trump ise 78 yaşında. I know I'm not a young man. State the obvious. Well, I know. Harris'in kadın olması hem siyahi hem de Güney Asya kökenli olması etkili olabilir. Win with Black Women hareketinin çabalarıyla 3 saat içerisinde kampanyasına $1,5 milyon üzerinde bağış topladı. Genç seçmene hitap etmeyi başardı.
ilk 48 saatinde 38.500 yeni seçmeni kazandı. Bunların %80'inden fazlası 18 ila 34 yaş aralığında. Harris'in ulaşmayı hedeflediği bir diğer grupsa kadınlar. Harris, Trump'ın yardımcısı Vance'in aksine kürtaj ve LGBT savunuculuğuyla öne çıkıyor. Hukuki meselelerde ise çok deneyimli. Harris'in Kaliforniya Başsavcısı ve ABD Senatörü olarak uzun bir politika geçmişi var. Tüm bunlar düşünüldüğünde daha şimdiden güçlü bir aday diyebiliriz. Well, Donald, I do hope you'll reconsider to meet me on the debate stage. If you've got something to say it to my face. Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz, Harris'i çetin bir seçim yarışı bekliyor. Ancak şimdiden ciddi bir destek topladı. İlk anketlere bakacak olursak, kararsız seçmenin olduğu bölgelerde ki bu bölgeler seçim sonucunu büyük oranda etkiliyor, Kamala Harris, Trump'ın hemen arkasında yer alıyor. Harris'in siyasi arenada güçlü bir figür haline gelmesi kolay olmadı. Başarılı bir hukuk kariyerinin ardından senatörlüğe, oradan da başkan yardımcılığına uzanan başarılı bir kariyer inşa etti. Peki Kamala Harris'in liderliğinde Amerika'nın geleceği nasıl şekillenecek? Harris, ABD'nin ilk kadın başkanı olma yolunda başarıya ulaşabilecek mi? Yorumlarınızı ve düşüncelerinizi merak ediyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Biden bir açıklama yaptı ve başkanlık yarışından çekildiğini açıkladı. And what I proposed. Bu çekilmeyi aslında bekliyorduk ama ortada yeni bir aday yoktu. Ta ki o isim gelene kadar.